Evet, şimdi gece moduna geçtik. Işıkla devam edeceğim. Omzu birleştirdik. Yaka kısmına geldik. Görselde paylaştığım gömlek üzerinde size bir göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi yaptığımız gömleği şöyle de gösterebilirim. Işıktan renkli farklı çıkıyor olabilir. Yok, fena değil. Şimdi burada yaka ayrımını yapmıştık. Ben bunun üzerinde, şunun üzerinde bir göstereyim. Şimdi şu noktadayız. Şimdi burada yakamızı ayırdık ve gömleğimizin kenarına tekrar krem rengine dönüyorum. Gömleğimizin kenarına sık iğne ile kontür yapacağız. Yani şu kısmı yapacağız. Buradan başlayacağız. Tam tur gömleğin her yerine sık iğne gideceğiz ve bir burada et kalınlığı, yaklaşık 2 parmak kadar bir et kalınlığı oluşturacağız ki yakamız çok fazla buradan başlamasın. Şurada bir derinlik vereceğiz. Buradan da bir derinlik vereceğiz. Ondan sonra yakamızı monte edeceğiz. Şimdi gelin gömleğimizin üzerinde bunu göstereyim size. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yakamız burası. Bu kanattan sol tarafa üzerinize giydiğinizde solunuzda kalacak kısımdan başlayarak kenar kontürümüzü yapmaya başlıyoruz. Trabzanla da yapabiliriz, hırkalarda yaptığımız gibi, ama ben burada sık iğne yapmayı tercih ediyorum. Biraz evvel de gösterdim. Sık iğnenin duruşu bir farklı güzel oluyor. O yüzden tabii ki tercihtir ama benim tercihim sık iğne yapmaktan yana. Şimdi yakamız burada. Çünkü buradan başlayarak buradan başlayacağız. Etrafını dolanacağız ve geleceğiz burada. Bu sıra bitecek. Sonra arkasını çevireceğiz. Böyle böyle 3-4 sıra gömleğimizin etrafını kontür yapacağız. Şimdi kitlememi yaptım. Üzerine aldım. Işık umarım engellemiyordur. Şimdi buradan şu ilk yerden batıyorum. İlk çakma sık iğnemi yapıyorum. Şu kalanı arkadan yürüterek şöyle arkaya alıyorum. 2 tane çakma sık iğne buraya yapmış oldum. Bakın, zaten sık iğneyi yapacağımız yerler kendini bir şekilde belli ediyor. Şuraya girdim. Üçüncüyü yaptım. Şimdi burada bizim ağzım sürekli hırkaya gidiyor. Gömleği örerken yaptığımız uzun bacaklar vardı. Şimdi buraları çakma sık iğne ile 1, 2 çakma sık iğne yaptım. Eliniz çok sıkı, ya çok sıkı el olmasın ne olur. Eliniz orta sıkılıkta diyeyim. 2 tane yeterli ama 3 tane de yapabiliriz. Buraya fazla sık iğne yapmamızın bize ne gibi bir zararı var? Bitirdikten sonra buralarda marullanma olur. O nedenle çok fazla sıkı doldurmaya gerek yok. Şimdi ben 2 tane çakma sık iğne yaptım. Geldim buraya. Bakın şurada ki deliğe girdim. Üçüncüyü yaptım. Bakıyorum burada. Dördüncüyü yaptım. Geldim kafesin içine. 1, 2 doldurdum. Bakıyorum şuraya. Bakın 1-2 tane yapabilirim buraya. Bir tane şuraya giriyorum. Birinciyi yapıyorum. Bir tane de yanındakine. Bunlar bizim trabzanları yaparken kullandığımız dönüş yerleri.
Kafesin şu başına 2 tane yaptım. Tekrar bakalım şuraya. Burada da 2 tane yapabileceğimiz yer var. Bir tane şöyle şu açık gevşek olan ipten yapmayın. Mutlaka şöyle biraz zorlayarak girin. Zemini de dolu olsun. Bir ve ikinci çakma sık iğnemi yaptım. Ve bu şekilde araya 2 tane girdim. Sonra buraya girdim. Ah, bir de çıkabilsem girdim ama. Bu şekilde gömleğimizin burasını, sonra etek ucunu tamamlayıp şuraya gelip, zaten bu böyle dönecek. Bu uca kadar gelelim. Ondan sonra ikinci sıraya nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Şimdi ben sonuna kadar geldim. İlk yakadan sonraki biraz evvel gösterdiğim parçanın köşeyi dönmeyi göstereceğim. Size kısa yoldan köşe döndüreceğim. Şimdi geldim. Son kafesimin içine de 2 tane yaptım. Burada son kafese 3 yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve dönüyorum bu tarafa. Ve bu kafesin içine 3 yapıyorum. Yani köşede 3 burada, arada bir zincir, 3 burada şeklinde tekrar bu sefer etek ucunu örmeye, biraz evvelki mantıktan örmeye devam ediyorum. Şimdi bunun bacağın içine bir tane girdim. Kafesimin içine 1 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Şimdi tersten gittiğimiz için burada bir bacak var. Bu bir bacağın üzerine batarak onda bir tane yapıyorum. Arkadan ip yürütüyorum, köşede kalan kısım. Sonra tekrar kafese 1 ve 2 tane çakma sık iğne, bacağın üzerine batarak bir tane, sonra kafesin içine 2 tane diyerek böyle etek ucunu yapıyoruz. Etek ucunun köşesine geldiğimizde buraya 1 2 3 tane yapıp araya bir zincir çekip döndürüp tekrar buraya 1 2 3 tane yapıp buraya girip aynı mantıktan üst yakamızın ucuna kadar geliyoruz. Yakamızı devam ettirmiyoruz. Şuraya kadar geliyoruz. Ben de öreyim, geleyim ve orada tekrar buluşalım. Yaka çevresinde ilk turumun sonuna geliyorum. Her kafesin içine 2 tane, buralara 2 tane, buralara dediğim yer şu yaptığımız şeridin sonu. Kafesin içine 2 tane, buralara dediğim yere 2 tane, kafese 2 tane ve başlangıçta da hatırlarsanız 2 tane ile başlamıştık. Şimdi ilk turumu bitirdim. Bir zincir çekiyorum ve arka sıraya dönüyorum. Üzerine alıyorum. Buraya batıyorum. Yani tekrar göstereyim. Bitirdim. Bir zincir çektim. Döndüm. Ve hemen buraya dibindekine batıyorum. Ve çakma sık iğnelerle
tekrar ikinci sıramı yapıyorum. Şimdi bu şekilde ikinci sırayı da yaptım. Diğer hırkamdan size gösterirsem etrafını bu hırkamda 1, 2, 3, 4, 5 sıra gitmişim. 5 sıra bu şekilde hırkamızın etrafını çakma sık iğne ile dolaşıyoruz. 5. sıra bittikten sonra zaten şurada bir et kalınlığı oluşacak. Beyazda göstermiştim size. Ondan sonra yaka oturtma kısmını da bundan sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi ikinci sıraya geçmiştik. Burada bir zincirle dönmüştük. Dibine batmıştık. Geldik bu uca. Şimdi burada köşeyi dönüşle ilgili yine bir köşe daha döndüreceğim size. Köşeyi dönüşle ilgili bir video çekmek istedim. Buraya 1, 2, 3 yapmıştık. Bir zincir yapıp ondan sonra dönmüştük. Şimdi diğer köşenin üzerine geldim. O bir zincir çektiğim yerdeyiz. Benim elimle araya bir zincir dönüp bir tane daha yapıp devam ediyorum. Ama eliniz eğer ki biraz daha sıkıysa bu köşeye geldiğimizde şu bir zincir çektiğimiz yer 1, 2 yapıp üzerine bir alıp sonra tekrar 1 ve 2 yapıp tekrar ikinci sıramıza devam edebiliriz. Amacımız burada köşelerde hafif bir dönüşü sağlamak. Oval de olabilir, köşe gibi de olabilir. Yine burada bir zincir var. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Diğer köşemizde de diğer köşeye geldiğimizde de yine aynısını yapıp 1, 2 tane çakma sık iğne, araya bir zincir, tekrar 2 çakma sık iğne yaparak devam edebilirsiniz. Ya da eliniz bolsa bir tane yapıp araya bir zincir çekip bir tane daha doldurabilirsiniz. Bizim burada ulaşmak istediğimiz hedef şu duruşu sağlamak. Bakın güzel bir dönüş oluyor burada. Bu dönüşü sağlamak. Dediğim gibi 5 sıra bu şekilde örmeye devam ediyoruz ki güzel bir kontrol olsun etrafında. Tekrar herkese merhaba. Şimdi gömleğimizin kenar patını tamamladık. 5 sıra şeklinde çakma sık iğne olarak 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Yaptık ve yaka kısmını tarif edeceğim şimdi. Yakada tek bir yaka üzerinde 2 farklı yaka modeli göstermek istiyorum size. Beyaz üzerinden şöyle bir örnek göstereyim. Örgüyü bu şekilde yapacağım. Şimdi yakamızın bir tarafını ben bu şekilde yapacağım. Diğer tarafını sivri yapacağım. Eğer hangisi size daha güzel geliyorsa onu yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde bir yaka modeli de olabilir. Bakın bu da bir tarzdır. Bu bir zevk meselesi. Bence her ikisi de güzel. Hangisini yapacağım diye düşünebilirsiniz. Belki ilk yaptığınız gömleği bu yakadan sonra bir daha yapmak isterseniz diğer sivri yakadan yapabilirsiniz. Şimdi ben size bu hardal rengi yaptığım gömlek üzerinde
Bu şekilde ve sivri yaka tarifini birlikte anlatacağım. Hangi modelde yapmak isterseniz isteyin, yakamızı, şimdi gömleğimiz bu şekilde bitirdik. Buradan başlayarak etrafını dolanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bakın kenar patı yapmıştık 5 sıra. Bunun şu ikincisinden başlayarak yakamızın etrafını öreceğiz. Şöyle bir kilitliyorum. Burada ben çakma sık iğne ile yapmaya devam edeceğim. Ama trabzanla da yapabilirsiniz. Tekli ikili trabzanla da yapabilirsiniz. Normal üzerine almadan sık iğne ile de yapabilirsiniz. O nedenle bu da hani 1-2 sıra deneyerek kendi kararınızı, tercihinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi bu birinci, şurası. Buradan yapmıyorum, buradan yapmıyorum. Şuradan itibaren üzerine alıp şöyle çakma sık iğnemi şuradan, şunu da şöyle üzerinden alayım. Arkaya saklaya saklaya gideceğim. Evet, birinciyi yaptım. Buradan başlayarak ikinciyi yaptım. Şöyle yanaştırayım. Üçüncüyü. Burada nerelere batıyoruz diye sorabilirsiniz. Gözünüzde şuradaki mesafede sizi yönlendirecektir. Bir buraya, bir yanındakine, bir buraya, bir yanındakine gibi. Ne arayı şöyle çok uzun yapın, boşluk olmasın, ne de çok dip dibe yapın. Zaten dediğim gibi buradaki delikler, yerler, yuvalar size alanları gösterecektir. Şimdi her iki yaka stilinde de önce komple bir yakamızı, zaten şimdi buraya geçtik. Buradan sonra burada zaten yerler belli. Hepsinin üzerine çakma sık iğne yaparak burada son 2 kalana kadar örelim, orada buluşalım. Orada buluşalım dedim ama şu omuz geçişindeki yeri göstermek istiyorum. Geldim buraya. Normal yine yuvaya bir çakma sık iğnemi yaptım. Geldim buraya. Buraya da bir çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi şunun üzerine gelen kısma değil, birleştirme yerimize değil, bir sonrakine batarak sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Yani şöyle gösterirsem, şuradaki boşluk zaten gömlek katlanacağı için burası dikkat çekmeyecek. Orada bir yığılma olmasını engellemek adına orayı atlayarak yapıyorum. Şimdi tekrar şu omuz köşesine kadar örmeye devam edeyim. Oraya geldiğimde tekrar buluşalım. Yine geldim diğer omuz köşesine. Şimdi buraya bir sık iğnemi yaptım. Burada şurası var. Buraya da yapıyorum. Bir çakma sık iğne. Şurası tam omuz birleştirdiğimiz yer. Bunun üzerine değil, şu yanındaki alana batıyorum. Şimdi burada son 2 kalana kadar çakma sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu arada ben size bir hainlik mi diyeyim, ne desem bilmiyorum. Ben şu an size göstermek için hardal rengi yapıyorum yine 499 ile Alize Cotton Gold'un. Fakat ben bu workshop gömleğim bittiğinde bunun yakasını siyah göreceksiniz. Çünkü ördükten sonra sökeceğim bunu. Hardal ve siyah
kombini yapacağım ben bu gömlekte. İlk yaptığım görsellerdeki gömlek tek renkli biliyorsunuz. Bunu iki renk farklı olsun istiyorum. Evet, şimdi kenar yaptığım pata geldim. Yine son iki kalana kadar, şuraya kadar, diğerinde bakın nasıl yapmıştık. 1, 2 ve 3'ün başındaydı. Oraya kadar ben yine çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada da yerleri gayet net. Bata bata gittim. Bakın 1, 2, 3'ün başı dediğimize göre tekrar şurayla da mukayese edebiliriz. Bakın eşit bir şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Dedim ya iki farklı modelde tarif edeceğim diye. Krem rengi hırkadaki yuvarlak dönüşü sağlamak istiyorsam ne yapmıştım? Bir zincir çekip dönmüştüm. Şu birinciye değil, ikinciye batıyorum. Tekrar gösteriyorum. Dibindekine değil, yanındakine batarak, dibindekine değil, yanındakine batarak çakma sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu sıranın sonunda ben size sivri yaka yapmak isterseniz diğer tarafını o şekilde tarif edeceğim. Şimdi daha burada çok belli olan bir şey yok. Ama yumuşak geçişli, yani tekrar göstereyim. Şöyle, böyle, şöyle göstersem sanki daha iyi anlaşılacak. Şu duruşu sağlamak istediğim yakayı bu şekilde yapacağım. Zaten bittiğinde çok daha net fark edeceksiniz. Arzu ederseniz videoları izleyip ondan sonra hangi şekilde yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Şimdi ben bu videoyu örerek kendim tamamlayayım. Sonuna geldiğimde sivri yakanın nasıl başlayacağını göstereceğim. Yine geldim diğer omuz köşesine. Şimdi buraya bir sık iğnemi yaptım. Burada şurası var. Buraya da yapıyorum bir çakma sık iğne. Şurası tam omuz birleştirdiğimiz yer. Bunun üzerine değil, şu yanındaki alana batıyorum. Şimdi burada son iki kalana kadar çakma sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu arada ben size bir hainlik mi diyeyim, ne desem bilmiyorum. Ben şu an size göstermek için hardal rengi yapıyorum yine 499 ile Alize Cotton Gold'un. Fakat ben bu workshop gömleğim bittiğinde bunun yakasını siyah göreceksiniz. Çünkü ördükten sonra sökeceğim bunu. Hardal ve siyah kombini yapacağım ben bu gömlekte. İlk yaptığım görsellerdeki gömlek tek renkli biliyorsunuz. Bunu iki renk farklı olsun istiyorum. Evet, şimdi kenar yaptığım pata geldim. Yine son iki kalana kadar, şuraya kadar, diğerinde bakın nasıl yapmıştık. 1, 2 ve 3'ün başındaydı. Oraya kadar ben yine çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada da yerleri gayet net. Bata bata gittim. Bakın 1, 2, 3'ün başı dediğimize göre tekrar şurayla da mukayese edebiliriz. Bakın eşit bir şekilde yaptık. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Dedim ya iki farklı modelde tarif edeceğim diye. Krem rengi hırkadaki yuvarlak
dönüşü sağlamak istiyorsam ne yapmıştım? Bir zincir çekip dönmüştüm. Şu birinciye değil, ikinciye batıyorum. Tekrar gösteriyorum. Dibindekine değil, yanındakine batarak, dibindekine değil, yanındakine batarak çakma sık iğnemi yapmaya devam ediyorum. Şimdi bu sıranın sonunda ben size sivri yaka yapmak isterseniz diğer tarafını o şekilde tarif edeceğim. Şimdi daha burada çok belli olan bir şey yok. Ama yumuşak geçişli, yani tekrar göstereyim. Şöyle, böyle, şöyle göstersem sanki daha iyi anlaşılacak. Şu duruşu sağlamak istediğim yakayı bu şekilde yapacağım. Zaten bittiğinde çok daha net fark edeceksiniz. Arzu ederseniz videoları izleyip ondan sonra hangi şekilde yapmanız gerektiğine karar verirsiniz. Şimdi ben bu videoyu örerek kendim tamamlayayım. Sonuna geldiğimde sivri yakanın nasıl başlayacağını göstereceğim. Şimdi geldim sıranın sonuna. Eğer ki bu başlangıçtaki gibi, buradaki gibi oval bir dönüşün sırasının sonundaysanız son trabzana kadar giriyorsunuz. Pardon, çakma sık iğnenin tepesinde bitiriyorsunuz. Eğer ki sivri yapacaksanız, ki sivrinin başlangıcını arkada göstereceğim ama burası sivrinin bitişi gibi oluyor. Bunu yaptık ya, şunun yanında bir tane daha trabzanımızın, çakma sık iğnemizin ucu vardı. Bir tane de oraya gireceğiz. Şimdi bunu diğer videoda daha net anlatırım. Bir zincirle yukarı çıktım. Hep bir zincirle dönüyorum yukarıya. Şimdi eğer ki sivri yapmaya devam ediyorsak, bir zincirle çıktım ya, yuvarlağı yaparken buna değil buna geçiyorduk ama sivriyi yaparken hemen dibindekine batarak örmeye devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Orada yumuşak oval dönüşün bitişine geleceğiz şimdi. Evet, oval ya da yumuşak dönüşlü yakamızın sırasının sonuna doğru geliyorum. Bakın, burada bir tane var, bir de bunun üstü var. Normal buna bir tane yaptım. Bir de bunun üstü var. Ve burada bitirdim. Yuvarlak dönüşlü. Arkasını döndüm. Bir zincir çekmiştim. Burayı atlayıp yanına. Zaten sıra ilerledikten sonra yumuşakla sivrinin arasındaki fark daha da ortaya çıkacak. Bu sırayı da tamamladıktan sonra bir sonraki videoda ilerlemiş halini çekeceğim ve karar vermenizde çok daha faydalı olacak bundan sonraki videom. Şöyle göstereyim. Şu an bakın, bu yaka şöyle biraz evvelki krem renginde gösterdiğim gibi oluyor. Ben sıranın sonuna doğru geleyim. Burada sivri yakanın tekrar nasıl şekillendiğini göstereyim. Bu sırasını da yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi sivri yaka kısmının sonunu yapıyorum. Bir tane normal batış, bir tane de yanına, hemen dibine, yani hatta iki tane bile yapabilirsiniz ama şurada bir iplik tabi ayrıldığı için belli olmuyor. Şurada bir
parça var. Onun içine batıyorsunuz ve bunu yapıyorsunuz. Üzerine alıyoruz. Sivri yaparken ne yapıyorduk? Bu zincirimiz hemen dibindekine batıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Daha tabii çok yolun başında olduğumuz için tam şekillenmedi. İlerledikten sonra şekillenecek. Ben de size bir sonraki videoda çekip göstereceğim. Şimdi bu tarafın, bu da sivri dediğim parçanın. Ne kadar anlaşılır oldu şu an için bilemem ama yok, çok anlaşılır olmadı. Yaklaşık ne kadar örmüşüz? Bakalım. Krem rengi ekru gömleğimizden yumuşak dönüş dediğim yaka modeli işte bu. Ne kadar örmüşüm ben bunu? Bu da aslında biraz zevke göre. Ben yakayı dolu dolu seviyorum, dolgun seviyorum. O yüzden biraz fazla sıra ördüm. Kaç sıra örmüşüm? Bir bağlantımız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra örmüşüm. Yakayı da şöyle açtığımda zaten yumuşak dediğimin, şimdi böyle tutunca sivri gibi durdu. Katladığınızda tabii ki bu böyle olmuyor. 14 sıra ben bunu bu şekilde örmüşüm. Şimdi diğer ördüğüm yumuşak uçlu ve sivri uçlu hardal rengi hırkamı biraz daha ilerletip bir sonraki videoda sizinle onu paylaşacağım. 14 sıra demişiz. Bir 14 sıra kadar örüp ondan sonra size göstereceğim. Bu bittikten sonra, yaka bittikten sonra kolumuzu takacağız. Kolumuzu da aynı omuz birleştirme tekniğiyle aynısını yapacağız. Tabii ki bunu yine bir videoda birlikte yapacağız. Şu an yakayı tamamlayalım. 14 sıra tekrar buluşalım. Şimdi sonuna geldim ben. 14 sıra yapmadım. Bayağı büyüdü çünkü. 499 daha yumuşak bir ip krem rengine göre. O yüzden biraz daha yumuşak ve sanki biraz daha bol örmeme sebep oldu. Dolayısıyla 14 sıra yapmama gerek kalmadı. Şuradan bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırada durum budur. Şimdi sivri yaka bir gömlek yakası gibi oluyor. Atatürk yakası gibi hatta. Çok havalı değil mi? Ben seviyorum bunu. Bu yumuşak dediğimizde bu şekilde oluyor. Tercih tamamıyla size ait. Hangisini beğeniyorsanız, hangisi içinize siniyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ben biraz evvel bir hainlik yapacağımdan bahsetmiştim. Yakayı siyah yapacağımdan bahsetmiştim. Hatta ve hatta gömleğin bu altını da ben tekrar söküp buraya da siyah devam edeceğim. Çünkü bakın bu biraz daha kısa. Hatta bir hainlik daha yapıp kolun yarısını hardal rengi dirsekten buraya kadar olan kısmı da siyah yapacağım. Bu da size videoların sonunda bir ne diyeyim ya, tatlılık diyeyim, hainlik demeyeyim. Böyle bir durum var. Düz renkte de harika. Kafanızı bulandırmayayım. Ve siyah yaka yaptığımda da ben sivriyi tercih edeceğim. Böyle biraz daha gömlek biraz daha maskülen oluyor diye düşünüyorum. Kolla ilgili bana bir arkadaşım sormuştu. 9 az değil mi diye. Tekrar edeyim bunu. Tamamıyla size kalmış dediğim sizin kol ölçünüze kalmış bir şey. 9 beni 9 kurtardığı için 9 yaptım. Daha bol da yapabilirsiniz. Bu sizin bedeninizle kol altınız ve omzunuzun arasındaki mesafeyle ilintili bir şey. Orayı kendiniz karar vereceksiniz. Vallahi güzel oldu gibi.
Kolumuz kaldı. Kolumuzu da yaptıktan sonra bu kenarına sık iğneyle, simli ipiniz varsa simli ip geçebilirsiniz. Başka bir renk geçebilirsiniz. Yine ben siyah geçmeyi düşünüyorum bu gömlekte. Dediğim gibi simli ip de olabilir. Kendi renginden de olabilir. Başka bir renkten de olabilir. O da sizin tercihinize kalmış bir durum. Kolumuz kaldı. Kolumuzu da monte ettikten sonra o monte videosundan sonra da gömlek atölyemizin sonuna geleceğiz. Ay şu yakaya bayıldım ben. Evet, öncekini de bununla yaptım biliyorsunuz. Yani o kadar da bunu eziklemeyeyim ama bu sefer bu yakadan yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin. Geldik kola. Şimdi kolu ben önceki videoda da söyledim. Yarısını hardal rengi, yarısını siyah yapacağım. O yüzden bunu kısa kollu bir gömlek olarak da düşünebilirsiniz. Ya da hayal gücünüzde bunu uzun bir hırka olarak da düşünebilirsiniz. Ne yaptık? Buradan başladık. Kol ölçümüzü alarak, dediğim gibi burayı ben kısa yaptım. Çünkü diğer yarısında farklı bir renkten yapacağım. Kolumuzu ördük. Nasıl ördük? Burada ne yapmıştık? Buradaki ölçüyü baz almıştık. Ne dedik burada? Kol oyuntumuzun karelerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da 9 diye sayıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 saydık. Ben de ne yaptım? Gömleğimin kolunu 17 sıra buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 kafes şeklinde yaptım. Sonra üzerine de bu sık iğneyi gittim arkasından. Ne demiştim? Gömleğin kolunu birleştirmeden önce 4 tarafını sık iğneyle geçiyoruz demiştim. Burada normal burayı kafes ahengine göre yaptım. Şimdi 4 tarafını geçeceğime göre bir zincir yapıyorum köşesinde. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. Aynı boşluğa girdiğim ve 1, 2 kafesin içinde. Sonra buraya ne yapıyorduk? 1, 2 giriyorduk. Sonra kafesin içine 1, 2, 1, 2 ve bu şekilde 2 tane kafeslerin içine, 2 tane de buraya, bir buraya, bir şuraya olacak şekilde 4 tarafını sık iğne olarak tamamlıyoruz. 4 tarafını tamamlıyoruz derken şu köşeyi dönüşüm şöyle göstereyim. Normal kafesin içine 2 tane yaptım. Bir zincir çektim. Şöyle 2 yaptım. Bir zincir çektim. Aynı kafesin içine bir tane battım ve alttaki bacağa bir tane battım. Çünkü diğer tarafa döndüğümüzde ilk başladığımız sırayla karşılaşacağız ve 2 kafese bir bacağın üzerine, 2 kafese bir bacağın üzerine gelecek şekilde sırayı tamamlayacağız. Şimdi 4 tarafı yaptık ve en sonuna geldim. Şuradaki kafesin içine 2 battım. Burada başlamıştık. Araya bir zincir çektim ve kaydırma tekniğiyle de bunu birbirine bağlayıp buradan kesiyorum. Şimdi gömleğimin birinci kolu oldu. Katladık. Şu an kolumuz oldu.
Bakın hem bilek tarafı, yani tabii burası fark etmez, burada olabilir, burada, hem de kolla birleşeceği yer çakma sık iğneyle geçtik. Şimdi bu çakma sık iğne gömleğimizle birleştireceğim. Şu an gömleğimizin bu kenarı normal bizim yaptığımız dörtlü trabzan. Bu nedenle bu kenarı da aynı bu şekilde çakma sık iğneyle gitmem gerekiyor ki hani omuz birleştirme tekniğimiz var ya, bunun gibi karşı karşıya gelen yerleri rahatlıkla birleştirebileyim. O yüzden ne yapıyorum? Gömleğimin kol kısmına da çakma sık iğne geçiyorum. Şimdi şurada kalan kısımlardan alacağım. Bir tane şuraya batarak başlıyorum. Şurada şöyle içeri alayım. Çakma. Yapamadım. Normalde rahat rahat öreriz. Video çekerken işte maalesef böyle olabiliyor. Başardım. Şimdi buraya yaptım. Yanındakine 2 tane çakma sık iğne. Geldim şuraya. Ne yapmıştık kolda da yaparken? Bir buraya, bir de yanındaki boşluğa 2 tane çakma sık iğne. Şöyle göstereyim. Şu kafesimiz, şu da çakma sık iğne sıramız. Buraya 2 tane, bir buraya, bir buraya 2 tane, tekrar kafese 2 tane yaparak tüm kolun etrafını çakma sık iğne ile dolanıyoruz. Şöyle bir bakacak olursak kolumuzun, bu altlardaki ipleri sonra temizleyeceğiz. Kolumuzun etrafını da çakma sık iğne olarak devam ettik. Şuradan başlamıştık. Dolandık. Şu omuza gelen kısmı yaptık. Bu omuza gelen kısımla beraber aşağı kadar ördük. Ördük ve bakın burayı birleştirmiyorum. Şöyle göstereyim. Bu iki taraf, buradan başlamıştık. Dolandık, geldik. Burayla kapatmıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Kolumuz bu. Kolumuz bu. Şimdi bunun böyle monte edilmesi lazım. Omuzda kullandığımız teknikle. Şimdi ne yapacağız? Şu baştan yapayım. Ne yapacağız? Burada bırakmıştık. Aynen bunu omuzda yaptığımız teknikle tüm sırayı dolanarak birleştireceğiz. Şöyle açayım kolumu. Ne yapıyorum? Alıyorum bunu. Köşesinden, hani araya bir zincir çektiğim yer var ya, hiç üzerine almadım. Bakın, diğer tarafla da birleştirmedim. Hiç üzerine almadan burada araya bir zincir çektiğimiz yerden kaydırmayla kapattım. Ne yapıyorduk? Aynı omuzları birleştirdiğim teknikle bir karşıdan bir bu karşıdan alıp kaydırmayla, zaten omuzları birleştirdiğinize göre bu birleştirme tekniğini çözmüşsünüz demektir. Karşıdan karşıya gelecek şekilde sonuna kadar birleştiriyoruz. Zaten yaptığımız sayılar, koldaki sayı ve omuzdaki sayı birebir örtüşüyor. Ha, ne olur bir tane eksik ya da bir tane fazla olur. Onu da fazla olursa, şurada 2 tane kaldı, burada bir tane kaldıysa en sona geldiğimizde
Onu da bir sonrakini alarak, aradakini atlayarak, kafanızı da karıştırmak istemiyorum ama yapabiliriz. Şu an bizim bu çakma sık iğnelerimiz karşı karşıya geldiğinde bir eksiğiyle ya da bir fazlasıyla sayılarının tutması gerekiyor. Bakın ben yapa yapa elim nasıl serileşmiş. Siz de bu şekilde böyle komple örelim, sonuna doğru tekrar buluşalım. Ben şimdi kolumun sonuna geldim. Bakın örerken ne demiştim şurada? Bir eksiği ya da bir fazlası kalabilir demiştim. Şimdi bende 1, 2, 3, 4 tane var. Burada da 1, 2 tane kalmış. Burası 4, burası 2. Ne yapacağım? Şuradan 1 gireceğim. Şuradan 1 atlayıp şu ikinciye gireceğim. Bunlar hiç belli olmaz. Burada sonuncu kaldı. Burada 2 tane kaldı. Karşıdakine girip yine buradan 1 atlayıp buraya girdiğimde zaten olay bitmiş oluyor. Şimdi kolumuzu birleşimini tamamladık. Ne kadar güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu alt kısmı birleştirmeye geliyoruz. Hani ben size burada dedim ya şurayı kapatmıyoruz diye. Şimdi bundan sonra karşıyı kolumuzun, ben kısa kollu yaptım. Tekrar hatırlatayım. Kısa kollu gibi düşünebilirsiniz. Ben 2 renk yapacağım. Şimdi karşılıklı gelen kısmı yine aynı teknikle birleştirmeye devam edeceğiz. Bizim şurası yerimiz. Şurada bir boşluk olmaması adına şöyle bir püf göstereyim. Şimdi ben bunu direkt karşıdan birleştirirsem şurada bir boşluk, kafes olabilir. Eğer bunun olmasını istemiyorsanız, olmasın, hiçbir sakıncası yok. Bakın şöyle bir göstereyim. Normal kaydırmayla birleştirdiğimizde kol altına denk geliyor. Zaten kafes kafes olduğu için yaptığımız yer, burada bir kafes oluşacak. Ama yok bu beni rahatsız eder, ben aşırı titizim diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Şuradan, şu karşılıklı yeri ya, kol altından, şu kol altına gelen kısımdan bir tane alıp bir zincir çekip ondan sonra karşıya gelip içinden geçirip sonra da, ne kadar karışık oldu değil mi? Bu şekilde kapatabilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Bu tamamıyla tercihtir. Size gösterdiğim nasıldı? Şurayı çıkartayım. Direkt karşı karşıya da birleştirebilirsiniz kolumuzu. Şurada kafes gibi boşluk kalsın istemiyorum diyebilirsiniz. Ya da şuraya bir uğrayıp sonra karşıya uğrayıp ikisini birleştirebilirsiniz. Anlatırken biraz karışık gibi gözüküyor ama uygularken kendiniz zaten bunu göreceksiniz. Şimdi burada bitirdik. Sonu yaptık. Geldim karşıya. Karşıdaki şu artı bir zincir yaptığımız yerden aldım ve tekrar kaydırma tekniğiyle bizim klasik ördüğümüz birleştirmeyle omuzlarda ve kolda yaptığımız birleştirmeyle kolumuzun sonuna kadar birleştirmeyi yapıyoruz. Sonuna kadar örelim, sonunda buluşalım. Kolla ilgili şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Örgü hileleri de diyebiliriz buna. Şimdi hani burada yaparken sonu denk gelemeyebilir, sayıları tutmayabilir, bir atlayabiliriz demiştim. Şimdi mesela kolumun sayıları aynı olmasına rağmen benim baktım şu taraf biraz daha uzun. Sayıyorum karşılıklı örmediğim kısımları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şu bir zincirli yer. 10,5 diyelim ona. Burayı sayıyorum. Örmediğim yere.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,5. Bakın denk geldi. Sonuna saklamadan şöyle biraz daha önce örmeyi bırakıp sayılar eşit mi, kalanlar eşit mi, karşılıklı öpüşecek mi, denk gelecek mi diye baktığınız zaman bir taraftan bir taraf fazla gelirse ucunu beklemeden şu aralarda da şu kol altında yaptığımız bir atlayarak almayı yapabilirsiniz diye anlattım. Ben anlattım. Anlatırken anladım ama umarım size de bunu aktarabilmişimdir. Şimdi böyle böyle o kalan 10,5'u da örüyorum ve kolumuzu bitiriyoruz artık. Aynı tarzla kolumuzun diğer kolu da yaptıktan sonra bu şekilde birleştireceğiz. Bakın 10,5 ölçtüm her iki tarafı ama yine de sanki şurayla şura tam denk gelmeyebilir gibi bakıyorum. Yo, geliyor denk. Evet. Burayı da yaptım. Sonuncuyu aldım. Ve evet, temizlikler daha sonraya kalacak. Ne yaptık? Yaşasın dedik ve bitirdik. Şimdi bakalım kolumuza. Bakın muhteşem, güzel, dokulu bir kol oldu. Kısa kollu yapmak isteyenlere de fikir olsun. Tekrar söylüyorum. Ben bu ucunu siyah devam edeceğim. Çok güzel. Kolumuzun burada her iki tarafı birleşti. Bakın omuzla da bütünleşti. Aynı mantıkla diğer kolumuzu da yapıyoruz. Gömlek yakasını da bu şekilde ve bu şekilde de anlattım. Tercihinizi ona göre yaptınız. Evet, gömleğimiz bu haliyle bitti. Ne kaldı? Cep kaldı. Bir sonraki videomuzda buraya yapacağımız cep olacak. Hadi bakalım, kolay gelsin. Geldik cebimizi yapmaya. Şimdi bu cep gömleğimize bir hava katsın diye yapılmış güzel bir aksesuar gibi bir şey diye düşünebiliriz. Tabii ki içine herhangi bir şey koymayacağımız için. Belki koyanlar da olabilir. Tabii ki bilemem onu ama ben bunu simli yaptım. Simli bulamayıp şu kenar kontürünü ve cebini başka renkten yapmak isteyenler de olabilir. Şimdi bu cebi nasıl ölçüp nasıl belirleyeceğiz? Evet, şimdi diğer yaptığım, şunu alayım alttan. Evet, şimdi bu gömleğimize bakalım. Bu gömleğimizde şu alana istediğimiz ölçüde, yani hiçbir küçükmüş büyükmüş diye bir kuralım yok. Sadece görsel anlamda güzel olması lazım. Hani bunda sayı vermek gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden şöyle yapacağım. Ben mesela diyorum ki şu kadar, şu kadar ya da şu kadar da olabilir. Bir zincir çekeyim ve zincirin üzerine sık iğne yaparak 3, 4, 5, 6, neyse alışkanlık olmuş sayıyoruz. Bunu saymaya gerek yok. Belli bir ölçüde zincir çekip ölçüsüne bakacağız. Bakalım bakalım. Şuradan şöyle düşünelim. Şurası ve şurası. Bir iki sıra daha öreyim.
bence yeterli. Yine de kaç olduğunu merak edebilirsiniz. Sayayım kaç zincirle yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Benim yaptığım 27 zincir. Şimdi bunun üzerine sık iğne de yapabiliriz. Çakma sık iğne de yapabiliriz. Üzerine aldım. Şuradan bir atladım, iki atladım, üçüncüye giriyorum ben. Yok, üçüncüye girmiyorum, sevmedim. İkinciye gireceğim. Bir atladım, ikinciye giriyorum. Girebilirsem tabii ki. Neyse, şuna gireyim ben şimdi. Evet, ne yapıyoruz? Buradan çakma sık iğneyle, ben çakma sık iğne yapıyorum. Normal sık iğne yaparak da devam edebilirsiniz. Gide gele, gide gele, gide gele yaklaşık gözünüze hoş gelen ölçüye kadar örün. Ondan sonra cebimizi nasıl monte edeceğimizi birlikte öğrenelim. Evet, gömlek atölyemizin son videosuyla karşınızdayız. Gömleğimizi bitirdik. Cebimiz kaldı. Cebimizi dediğim gibi istediğimiz ölçüde, gözümüze en uygun şekilde, en uygun nasıl geliyorsa o ölçüde öreceğiz. Ben 27 ile başlamıştım biliyorsunuz. Ve ördüm. Bu bana kafi geldi. Biraz daha kısa da yapabilirsiniz. Biraz daha uzun, bilmiyorum. Yani o size kalmış. Ben kaç sıra örmüşüm? Çakma sık iğne yaptım. Şöyle beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sıra ördüm ve en sondayım şimdi. Uygun gördüğüm yer neresiyse şöyle ayraçlarımı da takayım. Ölçüyü alayım. Şöyle göğsün üstünde olacak şekilde, mesela şura olabilir başlangıcı, bu tarafın, burası da bu olabilir. Tepe zaten açıkta kalacak, diğer tarafları içinde şurası ve bu baş. Evet, şimdi cebimizin ölçüleri bu. Ne yaptım? Bitirdikten sonra koparmadım. Şimdi şuradan ölçüyü koyduğum yerden başlıyorum birleştirmeye. Ölçüyü koyduğum ayracım burada. Şöyle onu çıkartayım, yerini elimle tutayım. Şimdi buradan itibaren yapmaya başlayacağım. Cebimiz burada. Şöyle ilkini kaydırarak aldım. Tekrar göstereyim. Cebimiz burada. Şu alttan aldım, kaydırarak aldım. Şimdi bunu şöyle tutabilirsiniz. Yani şu alanı şöyle katlayarak da yapabilirsiniz. Ne yapıyorum? Birer atlayarak demeyeyim de, her bir boşluğa arkayla alıyorum ve bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın, siz bunu simliyle ya da başka bir şeyle de benim gibi yapmış olabilirsiniz. Bu şekilde çakma sık iğne yaparak şöyle biraz daha yanaştırayım. Burası şöyle göstereyim.
Bakın gömleğimizin şu kısmından, şu şeritten itibaren sık iğne ile cebi ve gömleği birbirine birleştiriyorum. Buradan alıyorum, arkadan alıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde 3 tarafını, şöyle de duruşunu göstereyim. Bakın birleştirmeye başladığım kısım. Bakın çok da güzel bir doku oluyor üstüne, kabartma şeklinde. İğneyle de yapabilirsiniz ama ben örgüde hiçbir zaman iğneyle birleştirme yapmadım. Hep tığ işinde tığ tercih ediyorum. Tığ ile başladıysam tığ ile bitiriyorum. Şimdi bu şekilde geliyoruz. 3 tarafını tamamlıyoruz ve sonunda tekrar görüşüyoruz. Ve nihayet cebimizi de bitirdik, monte ettik. Ve harika bir gömlek atölyesinin de sonuna geldik. Koluyla, birleşme tekniğiyle, buradaki trabzan geçişleriyle, aradaki sık iğneleriyle çok güzel dokusu olan bir gömlek oldu. Ben bunda cebi sağa koydum. Diğer gömleğim de soldaydı ve o altın rengiydi. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tabi burada her ne kadar rengi tam yansıtamasam da Ankara'da kapalı bir hava var, gri bir hava var. Ama bence çok güzel oldu. Yine de rengi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bu krem rengi üzerine doreli, bu da kendi tonunda yaptığım bir cep. Siz hangisinden nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yakayla ilgili de her iki şekilde de, görüntüde de size tarifi yaptım. İster sivri yaka, ister biraz önce krem rengi gömlekte olan gibi yumuşak geçişli yaka. Bu da sizin tercihinize kalmıştı. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyifle örersiniz. Çok öpüyorum ve güzel gömleklerinizi bekliyorum. Sevgiler.